Marmara rüzgarı surlara çarparken küçük ve yorgun bir şehir nefes arıyordu. Bizans. Roma İmparatoru Septimius Severus, taş yığınlarının arasından şehrin ruhuna baktı ve "Bir şehri yalnız surlar değil, nefes yaşatır," dedi. O nefes, uzun bir pist ve etrafına dizilmiş basit tribünlerle geldi. İlk hipodrom böyle doğdu. Atlı araba yarışlarının koşturduğu, binlerce insanın aynı anda coşup aynı anda iç geçirdiği bir sahne. Eğlenceydi ama aynı zamanda dağınık sesleri tek ritimde buluşturmanın bir yoluydu. Yıllar geçti. Sahneye Konstantin çıktı. Küçük liman kentini yeni Roma yapmaya karar verince Severus'un bıraktığı kıvılcımı aldı, aleve çevirdi. Hipodromu dev bir arenaya dönüştürdü. Kuzeyde atların fırladığı kapılar, güneyde büyük kavis, ortada şehrin omurgası gibi uzanan bir yapı. Bu omurgaya imparatorluğun hafızasını işledi. Mısır'daki Karnak Tapınağı'ndan getirilen granit dikili taş, imparatorluğun gücünü simgeliyordu. İmparatorun hipodromdan yarışları izleyişi kabartma olarak işlendi. Biraz ilerisinde antik Yunan'ın kutsal kenti Delfi'den getirilen bronz yılan sütunu yer aldı. Eski bir zaferin anısıydı. Yüzyıllar sonra eklenen taş obelisk ise süssüz ama kararlı duruşuyla bu anıtlar sessizce eşlik etti. Böylece hipodrom, oyun yeri olmaktan çıkıp imparatorluğun vitrini, törenlerin ve mesajların verildiği büyük bir sahneye dönüştü. Artık burası sadece yarışların değil, kentin nabzının attığı yerdi. Roma'dan miras kalan 4 renkli yarış geleneği, mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz, zamanla 2 büyük güce dönüştü. Mavilere Venetoi ve yeşillere Prasinoi deniyordu. Artık hipodromda yalnızca bu 2 rengin sesi duyuluyordu. Maviler genellikle saraya ve soylulara yakın sayılırdı. Yeşiller ise halkın, esnafın ve mahallelerin sesi gibiydi. Ama aslında ikisi de aynı tutkuyu paylaşıyordu. Hem yarışın heyecanını hem de şehrin kaderini. Başlangıçta bunlar sadece yarış takımlarıydı. Yarışçılar, at bakıcıları, ustalar, bahisçiler. Zamanla zengin ailelerin ve sarayın himayesi eklendi. Esnaf loncaları, mahalle gençleri ve tüccarlar bu ağlara bağlandı. Bir renge katılmak aidiyet, iş koruma ilişkisi ve itibar demekti. Eğlenceyle başlayıp gündelik hayatın örgütleyici ağına dönüştü. Bazı dönemlerde mavi daha saraya yakın, yeşil daha halkın içinden görülse de bu katı bir kural değildi. Şehirdeki fay hatları çoğu kez bu 2 renk üzerinden görünür oldu. En önemlisi, hipodrom 10 binlerin aynı anda konuşabildiği tek yerdi. Bu yüzden alkış da şikayet de çoğu zaman renklerin diliyle büyüdü. Batı duvarındaki imparator locasından aşağı bakıldığında altta tekerleklerin tıkırtısı, üstte tahtın sessiz ağırlığı hissedilirdi. İkisi arasında görünmez bir meşruiyet ipi gerilirdi. Her yarışta biraz gerilen, bazen gevşeyen, bazen kopacak gibi olan bir ip. Zamanla alkışın yanına dert de geldi. Sarayın ihtişamı arttıkça halkın yükü ağırlaştı. Seferler, görkemli inşaatlar, bitmek bilmeyen törenler. Her şeyin bedeli vergilerle ödendi. Tahsilat sertleşti. Rüşvet söylentileri yayıldı. Cezalar adaletsiz görünmeye başladı. Kağıt üzerinde düzen getiren yeni yasalar sokakta baskı gibi hissediliyordu. Hipodromun tribünlerinde duyulan alkışlar artık memnuniyet değil, bastırılmış öfkenin yankısıydı. Bu gerilimin patlaması için küçük bir kıvılcım yetti. 532 yılının Ocak ayında hipodrom çevresinde çıkan olaylarda kundaklama ve cinayet işlendi. Mavi ve yeşil taraftarlardan 7 kişi idama mahkum edildi. Zaten adalet duygusu zedelenmiş halk bu kararı haksız buldu. İnfaz günü geldiğinde 2 mahkumun ipi koptu. Kalabalık bunu Tanrı'nın işareti olarak gördü. Mahkumlar yakalanıp bir kiliseye sığındı. Meydandan yükselen tek ses vardı: "Affedilsinler." Ancak saray sessiz kaldı. Günler geçti, umut tükenince kalabalığın sabrı da taştı. Ve büyük yarış günü geldi. Hipodrom hınca hınç doluydu. Önce bir mırıltı, sonra tek bir kelime: "Nika, galip gel." Ama bu kez kazansın denilen bir yarışçı değil, halkın kendisiydi. Kalabalık adalet, daha hafif vergiler, haksız cezaların kaldırılmasını istiyordu. Tezahürat bir anda öfkeye dönüştü. Çevredeki dükkanlar yağmalandı,
Binalar ateşe verildi. Yıllardır birbirine düşman olan maviler ve yeşiller aynı öfkenin içinde birleşmişti. İsyan birkaç günde tüm şehre yayıldı. Hipodrom artık yarış alanı değil, başkaldırının kalbiydi. Değişim fısıltısı saray duvarlarını aştı. İmparator Justinianos tereddüt etti. Hatta kaçmayı bile düşündü. Ama o anda İmparatoriçe Theodora'nın soğukkanlı sesi duyuldu. Bu taç kaçarken taşınmaz. Bu sözle karar verildi. Komutan Belisarios ve Mundus'a emir verildi. Hipodromun kapılarını kapatın. Askerler arenayı sardı. İçeride 10 binlerce insan vardı. Dışarıdan sadece uğultu, ardından kısa bir sessizlik duyuldu. Sonra kan konuştu. Nika isyanı kanla bastırıldı. 10 binlerce kişi öldü. Liderler idam edildi. Mallarına el kondu. Renklerin siyasi gücü kırıldı. Düzen yeniden kuruldu ama şehir bir daha eskisi gibi olmadı. Yine de hayat devam etti. Hipodrom yeniden yarışlara açıldı. Spina üzerindeki anıtlar yeniden parladı. Efsane yarışçılar, örneğin adı efsaneye dönüşen Porfirios, artık sadece yarışçı değil, halkın kahramanıydı. İsyanın yarattığı yıkımın ardından saray yeniden doğuş mesajı verdi. Yanan binalar onarıldı. Ayasofya çok daha görkemli biçimde yeniden yapıldı. Yasalar sıkılaştırıldı. Renklerin siyasi nüfuzu sınırlandı. Yüzyıllar geçti. 1204'te Latinler şehri yağmaladı, yaldızlar söküldü ama taşlar kaldı. 1453'te şehir el değiştirdi. Hipodrom artık at meydanı oldu. At yarışları bitti ama meydanın anlamı değişmedi. Devlet hala burada görünür oldu. Osmanlı döneminde şenlikler, lonca alayları bu meydanda yürüdü. İbrahim Paşa Sarayı batı kenarda yükseldi, eski imparator locasının bakışını devraldı. 1720'deki büyük şenlikte Levni'nin minyatürleri meydanı bir masala dönüştürdü. Dil değişti, müzik değişti ama ritim aynı kaldı. Meydan, kitleyle iktidarın buluştuğu yer olmaya devam etti. Bugün Sultanahmet Meydanı'nda yürürken çimenlerin altında hala eski pistin izleri saklıdır. Obelisklerin kaideleri zeminin altındadır. Çünkü yüzyıllar taşların üstüne taş eklemiştir. Bir bankta oturup nefeslenirken sırtını dayadığın çizgi belki de hipodromun kalbidir. Spina hattı. Telefonunun kadrajına obelisklerle minareler birlikte sığdığında iki imparatorluğun gölgesini aynı karede tutarsın ve fark etmeden aynı ritme kapılırsın. Kalabalığın uğultusu, rüzgarın uğrağı, taşların sabrı, hepsi birden binlerce yılın tek bir nefesine karışır. Taşlar hala fısıldar. Bir zamanlar alkışların, duaların, öfkenin yankılandığı bu meydan şimdi sessizdir. Ama sessizliği bile tarih konuşur. Her adımında tozun içinde bir iz, bir ses, bir hatıra gizlidir. Çünkü bu şehir ne yıkımla susar, ne zaferle övünür. Sadece yaşar, her çağda yeniden aynı yerden başlar.